Ben Ayça Yağışan. Şu an YGA'nın iletişim direktörü olarak görev yapıyorum. YGA aslında kar amacı gütmeyen bir STK. Türkiye'de kuruldu. En büyük amacı da çift kanatlı gençler yetiştirmek. Bu ne demek diye sorarsan biz çift kanadı şöyle tanımlıyoruz. Bir kanadı vicdan, bir kanadı da donanım. Şimdi bugün baktığımız zaman dünyada bu sürdürülebilir kalkınma hedefleri için aslında kendi çevresindeki problemlerin farkında olan, bunlara çözüm geliştiren gençlerin yetişmesi çok önemli. Ama bundan da önemlisi aslında işte o gençlerin bir araya gelip o birlikte çözümleri üretebilmesi. Hem vicdan kanadı hem donanım kanadı güçlü olan gençleri bir araya getiriyor. Bunların dünyanın sorunlarına birlikte çözüm üretmesi için onlara yol gösteriyor. Onlar için bir liderlik okulu gibi tanımlayabilirim. Benim YGA ile yolculuğum bundan 11 yıl önce başladı. Ben o zamanlar lise 3. sınıf öğrencisi bir çocuktum. Hep dünya için daha iyi bir şey yapmak istiyordum. Sonra YGA'yı duydum. YGA zirvesine gittim. 2011 yılıydı ve orada ya bir salon düşün. 3000 kişi aynı anda dünyayı nasıl daha iyi etki edebilirim diye bir araya gelmiş. İşte 10 yıl boyunca ben YGA'da 3000 saatin üzerinde gönüllü çalıştım. Sonra ben Boğaziçi Üniversitesi işletmeye geçtim. Orada bir yandan üniversite okurken gönüllülüğe devam ettim. Mezun oldum. Mezun olunca da insan kopamıyor. Kopamadım. Çalışırken bir yandan yine YGA projelerine, programlarına ben gönüllü destek oldum. Sonrasında da artık profesyonel olarak çalışmaya başladım. Şimdi biz YGA'da ortaokul, lise, üniversite gruplarıyla birlikte çalışıyoruz. Bu yüzden gençlerin umutlarına, onların korkularına daha yakından tanık oluyoruz. Çocuklar gerçekten dünyanın dertleriyle dertleniyor. Ben bu dünyada iklim krizi için, işte eşitsizliklerin azaltılması için, sürdürülebilirlik hedefleri için ne yapabilirim diyorlar. Bu konuda çok samimiler ve aksiyon alıyorlar. Ve ben eminim bugün işte liseli, üniversiteli arkadaşlar yarın mezun olduklarında, onlar iş hayatına geçtiğinde de yine bu hedefler doğrultusunda aslında ilerleyecekler. O yüzden bize çok umut veriyorlar. YGA'nın bir süredir yürüttüğü Bilim Seferberliği adında bir projesi var. Ne yapıyoruz burada? Dediğim gibi Anadolu'nun farklı köylerindeki öğrencilere bilimi sevdiren, onların işte merak etmesini, soru sormasını, bilimden korkmamasını sağlayan bir model tasarladık. Okullara bilim setlerini götürüyoruz. Farklı destekçilerin aslında yardımlarıyla. Hem oradaki öğrencilerle bu seansları yapıyoruz, hem de onların öğretmenlerini eğitiyoruz. Çok güzel de bir haber. Bugüne dek 527.000 çocuğa ulaştık. Umarım önümüzdeki yıllarda daha çok çocuğa ulaşacağız. Geçtiğimiz yıl YGA zirvesi için TikTok'la bir işbirliği yapmıştık. İyiye bak hashtag ile birlikte aslında Türkiye'den ve dünyadan insanları sürdürülebilirlik için aksiyon almaya davet etmiştik. Bu aslında böyle hani insanların aklında şey oluyor ya bu dünya değişmez, her şey kötüye gidiyor. Hani o karamsar bakış açısı zaten çok yaygın. Biz TikTok'la istedik ki o yargının dışına çıkaralım insanları. Yapacakları küçücük aslında aksiyonlarla değişimin bir parçası olabileceklerini gösterelim. Sonuçlar da çok güzel oldu. Binlerce video yüklendi ve hatırlıyorum 100 milyonları aşan izlenmeler olmuştu. Ve bence bu sayede pek çok insan hani bir kere sürdürülebilirlik ne belki onu duydu ve birazcık da umut verdiysek ne mutlu. YGA'nın geleceğe yönelik aslında birincil hedefi çift kanatlı girişimlerin, çift kanatlı girişimcilerin Türkiye'den dünyaya yayılması. Tüm projeler aslında yaptığımız tüm çalışmalar buna odaklanıyor. İkinci büyük hedefimiz de Cumhuriyet'in 100. yılında bilim seferberliğiyle bilim eğitimine ulaşmadığı çocuk kalmasın istiyoruz. Hedefimiz 1 milyon çocuğa ulaşmak ve üçüncü bir hedefimiz de aslında bizim TikTok'la paylaştığımız, değer birliği yaptığımız bir konu. İçerik üreticiliğinde insanlar çok büyük bir etkiye sahip. Bu etki gücünü aslında anlamlı bir tarafa yönlendirmek, sürdürülebilirlik için, dünya için, eşitlik için aslında insanları yönlendirdiğimiz bir Goodfluencer projesine şimdi başlıyoruz. Aslında üçüncü hedefimiz de bu diyebilirim. Ortaokul, lise, üniversite gençlerinin YGA'ya dahil olması için çok farklı yollar var aslında. Ancak hepsinin başlangıcı YGA zirvesi. YGA olarak biz her yıl Aralık ayında bir zirve yapıyoruz. Gençler bu programa, zirveye başvurabiliyor. Ardından da onlara özel programlara başvuruyorlar. Hani biz böyle gençlerin hepsini toplayıp işte bir sınıfa koyup orada konferans usulü yapmıyoruz. İlgi alanlarına uygun, onlarla aynı aslında merakı paylaşan bir YGA mezunuyla eşliyoruz. Mentörüyle ona tanıklık ederek ve bir yandan da sahada deneyim kazanarak gençler bu YGA ikliminin, projelerinin bir parçası olabiliyor.